Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok pratik bir tarifle karşınızdayım. Öncelikle 4 su bardağı toz şeker üzerine 5,5 su bardağı suyumuzu ilave edip iyice karıştırdıktan sonra ocağımızın üzerine alıyoruz. Ocağımızın en küçük gözünde orta ateşte kaynatmaya başlıyoruz ve şekerimiz eriyip kaynadıktan sonra yaklaşık 30 dakika kaynatıyoruz. 30 dakikanın sonunda çeyrek limonumuzu sıkıp 10 dakika daha kaynatıp yani toplamında 40 dakika kaynatıp ocağımızı kapatıyoruz arkadaşlar. Ardından şerbetimiz soğumaya bırakırken biz de kadayıflarımızı hazırlıyoruz. Toplamında 5 su bardağı kadayıf kullandım. Bu miktarı kişi sayınıza göre azaltabilir, çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Kullandığım kadayıf tam çiğ değil arkadaşlar. İşlem görmüş sert bir kadayıf ve üzerine yarım su bardağı sıvı yağ ilave ettikten sonra iyice karıştırıyorum. Elinizde eğer çiğ kadayıf varsa sıvı yağ ilave ettikten sonra tavada bir tur pişirebilirsiniz arkadaşlar. Daha sonrasında da baklavalık yufkalarımızı hazırlıyoruz. İkişer tane kullanıyoruz arkadaşlar. 2 tane yufkamızı alıyoruz. Daha sonrasında da diğer kalan baklavalı yufkalarını tekrar paketine kaldırıp kurumamasını sağlıyoruz. Eğer kurursa sonrasında şeker verirken zorluk çekersiniz arkadaşlar. Dediğim gibi çifter kullanıyoruz. Daha sonra her bir çift baklavalık yufkamızın üzerine sıvı yağ sürüp daha sonrasında da şekil veriyoruz. Dilerseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Ama tereyağın kokusu çok keskin olduğu için ben tercih etmedim arkadaşlar. Sıvı yağıyla daha hem lezzetli hem de kokusuz oluyor. Dediğim gibi tercih sizin. İsterseniz tereyağı veya sıvı yağ karışımı da kullanabilirsiniz. Arta kalan yufkalarımızı da bu aşamada yufkalarımızın üzerine koyup katlama işlemini yapıyoruz. İsterseniz bu miktarı küçültebilirsiniz arkadaşlar. Bu büyüklük tam bir porsiyonluk oluyor arkadaşlar. Dediğim gibi isterseniz yarısını kullanarak da daha küçük külah şeklinde şekiller elde edebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada kanalıma destek vermek için kanalıma abone olursanız ve yeni videolardan haberdar olmak için de zil tuşunu etkinleştirirseniz beni çok mutlu edersiniz. Şimdiden vermiş olduğunuz tüm destekler için çok teşekkür ederim. Herhangi bir sorunuz olursa muhakkak yorumlar kısmında belirtin arkadaşlar. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Şeklimizi bu şekilde veriyoruz arkadaşlar. Daha sonra fırın tepsimize yerleştirip üzerine arta kalan yağımızı da sürüp eğer arta kalan herhangi bir yağınız yoksa sürmeyebilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra 180 derecelik fırında üzerleri kızarana kadar pişiriyoruz. Daha sonra çıkartıp sıcak sıcak hiç beklemeden arkadaşlar soğuk şerbetimizin üzerine ilave ediyoruz. Dediğim gibi tatlımız sıcak ve şerbetimiz de soğuk olacak. Önceden şerbetini yaparsanız zaten beklemenize gerek kalmayacak.
sıcacık tatlının üzerine soğuk şerbeti ilave edip ondan sonra şerbetin içine çekmesini bekliyoruz. Daha sonrasında da servise hazırdır arkadaşlar. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Gerçekten çok lezzetli, gerçekten çok pratik bir tatlı tarifi. Muhakkak deneyin derim. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Verdiğiniz destekler için de çok teşekkür ederim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.